Merhaba arkadaşlar. Bu videoda C++ dilinde operatör aşırı yüklenmesini anlatacağım. Operatör aşırı yükleme, kodu daha okunabilir ve doğal hale getirecek şekilde kullanıcı tanımlı tiplere bilindik operatörü uygulama olarak geçiyor. Operatör aşırı yükleme, kodu daha sade hale getirdiğini söyleyebiliriz. C++ dilinde neredeyse tüm operatörleri yazmış olduğumuz sınıf için yeniden tanımlayabiliriz. Bugünkü örnekte karmaşık sayılarda işlemler için bir karmaşık sayı sınıfı tanımlayacağız ve operatörleri bu sınıf için aşırı yükleyeceğiz. Evet, masa üstünde oluşturmuş olduğumuz karmaşık isimli klasöre baktığımız zaman karmaşık sınıfının bir başlık dosyasını ve karmaşık sınıfın bir kaynak dosyasını bu şekilde oluşturduk. Tabii karmaşık sınıfının başlık dosyasında önce kullanacağımız kütüphaneleri ekleyelim. Karmaşık sınıfını tanımlıyorum. Evet, karmaşık sınıfı, karmaşık sayılar biliyorsunuz bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşur. İlk başta karmaşık sınıfı için kurucu fonksiyonları tanımlayacağım. Bir boş halde bir karmaşık nesnesi oluşturulabilecek. Bir gerçel ve sanal kısımları verilerek oluşturulabilecek. Ve aslında string olarak gönderilip yani işte 3i artı 2 dediğimiz zaman burada bunu bir string olarak da gönderebilmeyi yani 3 artı 2i gibi string içerisine gönderilmesini sağlayabilmemiz için bir tane daha kurucu fonksiyon yazıyorum ve bu da içerisinde string olarak ifadeyi alarak karmaşık nesnesini oluşturacaktır. Şimdi tabii operatörler, birçok operatör tanımlanabilir. Bunlardan karmaşık sayı için kullanabileceğimiz operatörleri tanımlayacağım. Birincisi atama operatörü, yani sağ tarafa işte normalde şu şekilde yazdığımız zaman karmaşık k deyip işte k eşittir k eşittir 5 artı 2i gibi yazdığımız zaman bunu mesela hani normal bir tam sayı gibi düşünün. X eşittir 5 yazmak gibi. Yani operatör aşırı yüklemeler işte bu kadar sade halde kullanmamızı, bir ilkel türmüş gibi kullanmamızı sağlıyor aslında. Tabii ben bunun şu an mesela bunu sağlamaya çalışıyorum. Bir string'i bir karmaşık sayı nesnesi, tabii bu kendimizin tanımlamış olduğu sınıfa atayabilmek için bizim atama operatörünü yeniden tanımlamamız gerekiyor. Ve atama operatörünün sol tarafında bir karmaşık nesnesi olacaktır. Hangi operatörü tanımlıyoruz burada? Atama operatörünü ve sağ tarafta ne olacak aslında? Bir string bulunacak. Bir string bulunacak. Bu şekilde rahatlıkla bir string'i karmaşık nesnesine atamayı sağlayabileceğiz. Diğer şeyde iki tane karmaşık sayının toplanabilmesi için toplama operatörünü yeniden tanımlıyorum. Ve toplama operatöründe sağ taraftan bize yine bir karmaşık sayı nesnesi gelecek. Buradaki mantık şu aslında, mesela toplama işlemi iki tane operanttan oluşması lazım. Birinci operant nerede? Sınıfın içindeyiz zaten, nesne, yani sınıfın içerisindeki oluşmuş olan o nesne ile parametre olarak gelen diğer nesneyi topluyoruz. Dolayısıyla burada tek parametre alıyor. C++'daki yaklaşım bu şekilde. Bunun aynısının çıkartma işlemi için olanı ve tabii bunlar aslında sınıfın kendi içerisinden bir elemanı değiştirmiyor. Dolayısıyla bunları sabit olarak tanımlayabiliriz. Yine aynı şekilde aynısının çarpma işlemi için olanı ve bölme işlemi için, şu anlık 4 işlem için operatörleri yeniden tanımlıyoruz. Başka ne yapmak isteyebiliriz? Mesela iki karmaşık sayı eşit mi? Bunların kontrolünü yapmak isteyebiliriz. Bu durumda
true false döndüreceğimiz bir operatör bu aslında. Karşılaştırma operatörünü ben bu sınıf için yeniden tanımlıyorum ve bu operatörde de yine sağ taraftan bir karmaşık nesnesi aslında bize parametre olarak gelecektir. Ve ben burada sadece bir karşılaştırma yapacağım ve hem gerçel hem de sanal kısımlar eşitse bu karmaşık sayının eşit olduğunu söyleyeceğim. Bunlar normalde eşitle eşit değildir operatörleri aslında aynı anda tanımlanmasında fayda var. Çünkü bir kişi kullanırken sadece eşit mi diye değil de aynı zamanda eşit değil mi diye de kontrol edebilir. Dolayısıyla aynısının eşit değil mi şeklinde de yeniden tanımlayabiliriz. Şimdi bakın bu operatörler sınıfın kendi operatörleri olacak. Yani artık iki karmaşık sayı toplanabilecek, çarpılabilecek, çıkarılabilecek, karşılaştırılabilecek, atanabilecek bir stringi bir karmaşık sayıya atayabileceğiz. Bunlar sınıfın kendi operatörleri. Bir de iki tane operatör var ki biri kullanıcıdan değer almak için. Kullanıcıdan değer yani şöyle düşünün, biz normalde kodun içerisinde nasıl yazıyoruz? İşte biz x tanımladık ve cin x diyebiliyoruz. Çünkü x'in bir tam sayının kullanıcıdan nasıl alınabileceğini C++ biliyor. Ama bunun bir karmaşık sayı olsaydı bu, bir karmaşık nesnesi olsaydı, karmaşık nesnesini bu şekilde hata verecektir. Çünkü diyecekti ben karmaşık nesnesini kullanıcıdan nasıl alacağımı bilmiyorum. Yani gerçeli alınması, sanala alınması lazım. Bu tarz bir bilgi yok. Dolayısıyla işte bu şey için biz bu operatörü de yeniden tanımlayabiliriz. Ama bu operatörün şöyle bir özelliği var. Sonuçta ekran bir tane. Her sınıfın kendi bir ekranı yok ya da kullanıcıdan alabileceği bir kendi klavyesi yok. Dolayısıyla burada nedir aslında? Bu evrensel bir operatör. Her sınıfın kendisi için bir operatörü olamaz. Bunlar mesela sınıfın kendi operatörleri. Onun için bu aslında sınıfın içerisinde yeniden tanımlanabiliyor ama sınıfın metodu olamıyor. Bu önemli. Aynı şey bu şey için de geçerli. Hani ekrana yazarken bunun hata vermemesi için bu sefer bu operatörü de yeniden tanımlamamız lazım. Bu bir dosyaya yazmak da olabilir, bir ekrana yazmak da olabilir. Ama bir sınıfın kendi ekranı, bir sınıfın kendi dosyası olamaz. Dolayısıyla bu da bir global operatör ve sınıf içinde tanımlanamıyor. Ve siz sınıf içerisinde yeniden tanımlayabiliriz, evet, ama bu sınıfın metodu değildir. Şimdi bu bilgiyi şöyle şey yaparsak normalde mesela işte ekrana yazma operatörünü veya dosya yazma da olabilir. Bu operatörü yeniden tanımladığım zaman bu şekilde bir imzası var bunun. Başlık dosyasında sadece imzaları yazıyoruz. Bu şekilde bir imzası olacak. Ama dediğim gibi bu sınıfın içerisinde yani bu fonksiyonun gövdesine girdiğimiz zaman kaynak dosyasında aslında biz sınıfın içerisinde değiliz. Yani fonksiyon her ne kadar sınıfın içinde görülse de bu sınıf fonksiyon sınıfın fonksiyonu değil. Dolayısıyla ben buradan private kısımlara erişemem. Şimdi sadece private alanları burada yazdırmak için bir de bunlara get metotları falan yazmaya gerek yok. C++'da herhangi bir metodu dost edinebiliyorsunuz sınıfın içerisinde. Bunu dost edindiğiniz zaman bu şu demektir. Bu metot her ne kadar sınıfın içerisinde bir metot olmasa da yani sınıfın metodu olmasa da sınıfın private alanına erişebilir demektir. Çünkü friend'le nitelendirdik. Dost bir metot haline getirdik. Aynı şeyi ekrana kullanıcıdan değer alma için de yapacağım. eStream olan kullanıcıdan değer alma için de yapıyoruz. Aynı şey onda da geçerli. Onu da dost olarak tanımlıyoruz ve o da private alana erişebilecek. Evet, bu şekilde sınıfın iskeletini tanımlamış olduk. Bunları tanımladıktan sonra, bunların gövdelerini yazdıktan sonra artık karmaşık sınıfı aslında bir ilkel tür gibi birbirleriyle toplanıp, çıkartılıp, çarpılıp, bölünüp, karşılaştırma yapılıp, atama yapılıp, ekrana yazılıp kullanıcıdan alınıp bu işlemler kolay bir şekilde yapılabilecek. O zaman buradan kaynak dosyasına gidelim ve başlık dosyasını buraya ekleyelim. Daha sonra bu fonksiyonları gövdeleri yazmak üzere buradan kopyalıyorum. Evet, buraya kopyaladıktan sonra tabii ki buradaki mesela friend ifadesi bir tek başlık dosyasında belirtilmesi yeterlidir. 2 kez belirtilmesine gerek yok. Kurucu fonksiyonlardan başlayacak olursak karmaşık olur da bu nedir? Parametresi oluşturulabilmeli aslında. Ve burada çünkü şöyle kullanırken mesela karmaşık
K dediğiniz zaman nesne üretilmiş oluyor. Dolayısıyla burada parametre almak zorunlu olursa bu şekilde tanımlama yapamaz. Bir tane varsayılan bir kurucu fonksiyon tanımlamakta, default constructor tanımlamakta fayda var. Bunu direkt bu şekilde değerlere atayabiliriz. Gerçel değerine 0 ve sanal değerine 0 atıyorum ve fonksiyonun gövdesi bu şekilde tamamlanmış oluyor. Yani bu aslında işte boşken şunun içerisine girip gerçel eşittir 0, sanal eşittir 0 demek. Kısa şekilde böyle yazabiliriz. Tabii bu hani 0.0 double olduğu için belki şöyle de yazmak daha doğru olabilir. Şimdi gelelim tabii bu da bu sınıfların bu sınıfın global erişimini buraya koymamız lazım. Bu metotlar bu sınıfın metodu diyebilmek adına bu şekilde dikkat ederseniz operatörlere de getiriyorum bu operatörler ama bunlara da getiriyorum ama bunlar olmuyor. Çünkü bunlar demin de bahsettiğim gibi sınıfın metotları değiller. Başına dolayısıyla bu şekilde bir ifade gelemez. Şimdi gelelim gerçel ve sanal değerler verilirse o zaman bu sefer de bunları bu şekilde oluşturuyorum. İşte gerçel G değerini virgül sanal da S değerini alıp oluşuyor. Diğer bir şey de string dediğim gibi hani bunu yazabilmek adına sağ taraftan bize bir string gelecek ve bu string bu kurucu fonksiyon yardımıyla gerçel ve yani o string'den ayrıca işte 3 artı 2i geldi. 3'ü alıp gerçele atacağız. 2i'deki 2'yi alıp sanala atacağız. Bu şekilde ayırmış olacağız. O zaman bunun için biz string stream kullanabiliriz ve gelen str'yi buraya atarım. Daha sonra bir tane de char koyalım. Çünkü mesela 3 artı 2'yi diyor o toplama karakteri aslında. Toplama karakteri. Dolayısıyla kısaca bu şekilde okuyabiliriz buradan. Gerçele atacağız. İlk okunacak, string'de ilk okunacak double nedir? Aslında gerçel kısımdır. Sonra bir tane toplama karakteri gelecek ve daha sonra da sanal sayı gelecektir. Dolayısıyla hani 2i'nin 2 değerini okuyacaktır. I kısmını bırakacaktır. Çünkü burada bir double, bir char ve bir tane daha double oku ve gerisini bırak diyorum. Evet bu şekilde kolayca okuyabiliriz. Şimdi gelelim atama ifadesine sağ taraftan bir string gelirse. Yani right hand side gibi ifade verebiliriz buraya. Sağ taraftan gelen değerde ben bunu nasıl okuyabilirim? Bir kere string önce bir tane karmaşık nesnesi oluşturalım. Yine bu işte, tmp olabilir. Bu right hand side'ı buraya atadığım zaman yani bu stringle zaten hani string geliyor diye stringle oluşturma kurucu fonksiyonu zaten var. Dolayısıyla bu şekilde oluşturdum. Daha sonra da gerçel kısmını buradan tmp.gerçel diyerek yine sanal kısmını tmp.sanal diyerek elde ettikten sonra şu şekilde oluşan yeni nesneyi döndürebiliriz. Çünkü burada bizden karmaşık nesnesini istiyor. Ben de buradan bir lokal bir nesne olarak karmaşık nesnesini oluşturup asıl nesne sınıfın alt elemanlarını atayarak bu oluşan yeni nesneyi bu şekilde döndürdüm. Evet toplama işlemine gelelim. Toplama biliyorsunuz gerçeller kendi arasında sanallar da kendi arasında toplanıyor. Dolayısıyla yine buraya RHS ismini verebiliriz bu operatöre ve karmaşık nesnesini döndür diyebiliriz. Karmaşık nesnesinde gerçel kısmı oluşturan bu hangi kurucu fonksiyonu çağırıyor? Şu kurucu fonksiyonu çağırıyor şuradaki. Dolayısıyla gerçel kısmı nedir? Bunun içerisindeki gerçel kısımla sağ taraftan gelen RHS'nin gerçel kısımlarını topluyorum. Virgül sanal kısımla da aynı şekilde sağ taraftan gelen sanal kısmı toplayarak karmaşık nesnesini oluşturuyorum ve toplama işlemi bitmiş oluyor. Tabii bunu kopyalayalım çünkü sadece aslında operatör kısmı değişecek. Yine RHS yazdım buraya. Ve bunu döndürdüğümüz zaman şurayı eksiye alıyorum. Çünkü gerçelleri kendi arasında çıkartıyoruz. Sanalları da kendi arasında çıkartıyoruz ve çıkartma işlemi de tamamlanmış oluyor. Yine bu şekilde RHS'yi yazdıktan sonra çarpma işleminde
karmaşık sayılarını hatırlayacağımız aslında bir gerçelle sağ taraftan gelen karmaşık nesnesinin gerçeli çarpılıyor. Sonra da sanalla sağ taraftan gelen karmaşık nesnenin sanalı çıkartılıp bu ifade birbirlerinden çıkartılıyor ve bu şekilde gerçel kısım elde edilmiş oluyor. Şimdi önce ilk başta gerçel kısmı elde edeceğiz. Gerçel kısım demin de bahsettiğim gibi gerçel çarpı RHS'nin gerçeli eksi sanal çarpı RHS'nin sanalı şeklinde bu bize gerçel kısmını verir. Şimdi de sanal kısmını bulmamız için gerçel çarpı RHS sanal artı sanal çarpı RHS gerçel diyerek biz bu çarpma işlemini tamamlamış oluyoruz. Evet, şimdi de bölme işlemine geçelim. Evet, bölme işleminde önce bir payda kısmını bulmamız gerekiyor. Çünkü buranın 0 olursa hata fırlatıp işleyişi kesmemiz lazım. Sıfıra bölünme durumu oluşmaması için. Dolayısıyla RHS'nin gerçel kısmı çarpı RHS'nin gerçel kısmı artı RHS'nin sanal kısmı çarpı RHS'nin sanal kısmı. Evet, bu şekilde RHS'nin gerçel kısımlarını ve RHS'nin sanal kısımlarını çarptıktan sonra burada paydayı kontrol ediyorum. Payda sıfıra eşit değilse işlemi gerçekleştireceğiz. Else ise payda 0 demektir. Bu durumda da işte hata fırlatıp bu işlemi sonlandıracağız. Sıfıra bölünme hatası gibi bir hata fırlatabiliriz. Payda 0 değilse o zaman işlemimize nesne döndürerek devam ediyoruz. Karmaşık nesnesi döndürüyorum ve karmaşık nesnesinin gerçel kısmını aslında şu şekilde hesaplıyoruz. Gerçel çarpı RHS gerçel artı sanal çarpı RHS sanal şeklinde bu bölü payda diyerek bu bizim aslında gerçel kısmı oluşturuyor. Şimdi de sanal kısma bakalım. Paydaya bölerek sanal kısmı da elde etmiş oluyorum ve karmaşık nesnesi oluştuğu için bunu döndürerek bölme işleminin sonucunu bulmuş oluyorum. Dediğim gibi eğer olur da payda 0 olursa burada hatayı fırlatıp işleyişi sonlandırıyor. Şimdi bunlar 4 operatördü. Yani toplama, çıkarma, çarpma, işlem operatörleri bir tamamlamış olduk. Şimdi de karşılaştırma. İki karmaşık sayıyı karşılaştırabiliriz. İşte bunlar eşit mi değil mi diye. Bunlara baktığımız zaman gerçelleri ve sanalları eşit olması gerekiyor. Yani gerçelleri kendi arasında, sanalları kendi arasında eşit olması gerekiyor. O zaman bu şekilde bir şey yapabiliriz. İşte gerçel eşitse sağ taraftan gelen karmaşık sayının gerçeline ve yine sanal eşitse sağ taraftan gelenin sanalına. O zaman biz burada true'u döndürebiliriz. Şimdi aşağıdaki aslında yukarıdakinin zıttı olduğu için tekrar aynı şey yazmadan şu şekilde ifade edebiliriz. Sonuçta şu an yukarıyı tanımladığımız için iki tane karmaşık nesnesi karşılaştırılabiliyor. Eşit mi diye karşılaştırılabiliyor. Yani şu anki nesne this, yıldız this, çünkü this bir adrestir. Nesneyi ifade etmek için yıldız this demem lazım. Şu anki nesne eşit mi RHS'ye dediğiniz zaman evet bu eşitse true dönecek ama bu eşit değildir de true dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu şu şekilde parantez içerisine alıp başına bir ünlem işareti koyup döndürebiliriz. Ve eğer eşitse true gelecek. Bu false yapacaktır çünkü eşit değilse true gelmesi gerekiyor. Bu şekilde bir karşılaştırma geçerli olacaktır. Evet, ekrana yazmada yani ben bu sınıfı
bu nesneyi, karmaşık nesnesini ekrana nasıl yazmak istiyorsam burada onu belirtmem lazım. Hatta bunun ismini ekran diyebiliriz. Burası da sağ taraf dedik. Ve neyi yazmak istiyorsam bu ekran ifadesine, değişkenine yazıp onu döndüreceğim. Çünkü dikkat ederseniz dönüş türüyle bunun türü aynı. Evet, ben ekranı aslında şu şekilde yazmak istiyorum. İşte parantez içerisinde önce gerçel kısmı, sonra bir toplama sembolü var ve daha sonra da RHS'nin sanal kısmı ve sonlarında da bir i koyuyorduk. Dolayısıyla burada bir i koyuyorum ve parantezi kapatıyorum. Ve burada da hani satır sonu yapıp bu şekilde bu ekranı döndürebiliriz. Bu ekrana yazdığımdan anladığım şey aslında. Şimdi de buraya kullanıcıdan doğrudan mesela kullanıcıdan bir karmaşık sayı almamızı sağlayacak. Buraya girdi diyebilirim. Buraya da yine RHS diyebilirim. Ve şimdi de yapacağımız şey kullanıcıdan nasıl girdi alabiliriz? Kullanıcı sonuçta bize bunu bir string olarak, çünkü sağ taraftan şöyle bir şey gelecek. Yani kullanıcı işte 5 artı 2 i dedi. Yani bunu tutabileceğimiz bir tür nedir? String olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla bir string olarak kullanıcıdan alıyoruz aslında. Ve burada şöyle diyebiliriz. İşte string str diyerek kullanıcıdan alacağımız girdiği ben önce bu string'e atıyorum. Yani kullanıcının aldığımız ifadeyi string'e atıyorum. String'e atıldıktan sonra bu string içerisinde önce artı veya eksi, yani işaretin yerini bulmamız lazım. Buna konum diyelim. Ve bu string'in içerisinde find first of diyerek ilk karşılaştığımız yer bunun konumu olacak. Artı veya eksi şeklinde bunun konumunu ilk buluyoruz. Evet, bu şekilde gerçel ve sanal kısımları ayırabiliriz. Yine iString stream'i kullanarak bu gerçel str olacak. Ve bu şekilde str'yi alt string'e ayırıyorum. Gerçel kısmı sol taraf olduğu için sıfırdan o konuma kadar olan kısmı al diyorum. Şimdi de sanal kısmı alalım. Ve sanal kısımda da yine alt string olarak bu sefer konumdan sonrasını alacaktır. Burada gönderirken bir hata olursa, dolayısıyla burada hata olursa yani formatta bir hata olabilir. Dolayısıyla bu şekilde normalde eğer hata olmasa bir sıkıntı yok ama hata olursa ikisinden birinde hata olursa veya ile bakıyorum işte sanal str, bunu da RHS'nin sanal kısmına atıyorum bir hata olmaması adına, ama hata olursa bu if'in içerisine giriyor. Demek ki string hatalıdır. O zaman bu girdi cin gibi davranan şey aslında bu. Girdinin durumunu değiştireceğim. Set state diyerek ve buradan fail bit diyebiliriz. Yani burada aslında işin yolunda gitmediğini söylüyoruz. Else kısmında ise herhangi bir hata yok. Yani gerçel ve sanal kısımda herhangi bir hata yok. Bu sefer de kontrol edeceğimiz şey i sonunda mı acaba? Çünkü gerçel ve sanal kısımlarını aldım. Sonunda da bir i olması lazım. 3 artı 2 i. Çünkü i sonunda. O zaman if str back diyerek bu i'ye eşit değilse, ki bu da hatalı demektir. Şöyle i'ye eşit olması lazım. Evet, bu durumda da yine bu kısım hatalı olduğu için aynı şeyi burada yine bu durumun aynı şekilde değiştiriyorum. Girdi hatalı oluyor. Evet, i sondaysa sıkıntı yok. Zaten bizim bu nesne içerisinde i'yi tuttuğumuz bir yer yok ama en azından bana gönderilen string'in işte 3 artı 2 i gibi bir formatta olup olmadığını kontrol etmem lazım. Şimdi buranın, bu if'in else'ini yazacağım. Bu if neydi? Konum hatalı değilse. Konum hatalıysa
sanal kısım yoktur. Yani şimdi biz sanal ve gerçel kısmı şey yapmak istiyoruz. Belki de dediğim gibi sanal kısımda bir sanal kısım olmayabilir. O zaman else kısmında gerçel string RHS'nin gerçel kısmına gelecek ve str'nin sonunda da ne olması lazım? I olmaması gerekiyor. Çünkü sadece gerçel kısımdan oluşuyor. Evet, bu şekilde. Dolayısıyla bunlar olursa demek ki burada da yine hatalı bir girdi var. Bunun aynısını buraya kopyalıyorum. Yoksa zaten bunları almış oluyoruz. Gerçel kısmı almış oluyoruz. Ve artık bu return yapabiliriz bu girdiği. Bu şekilde. Yani kullanıcıdan bir karmaşık nesnesini ben aslında başlangıçta string olarak aldıktan sonra bu string'i ilgili yerlere kopyalamak suretiyle şu karmaşık nesnesinin ilgili yerlerine bu şekilde cin türünü döndürmüş oluyorum. Evet, karmaşık sınıfı tamamlanmış oldu. Şimdi bu yazdıklarımızı test edeceğimiz test koduna gidelim. Tabii burada önce karmaşığın başlık dosyasını ekledikten sonra testimizi yazmaya başlayalım. Şimdi bu şekilde karmaşık A ve B sanki int x, y der gibi karmaşık A, B tanımladım. Şu an tabii içlerinde 0 olarak var çünkü parametre olarak göndermedim. Ve kullanıcıdan mesela bir karmaşık sayı alıp karmaşık sayı A, mesela A karmaşık sayısını girecek. Tabii ki ne formatında? İşte mesela 3 artı 2i formatı gibi bir formatta bekliyoruz. Ve ben bunu direkt cin bunu tanımladığım için bu şekilde A'ya atayabileceğim. Yine aynı şeyi bunu kopyaladığımız zaman karmaşık sayı bu sefer B'yi alsın. Bunu direkt B olarak almış oldum. Evet, gördüğünüz gibi aslında bir sanki ilkel tür gibi x, y, intmiş gibi, ilkel türmüş gibi bunu kullanabiliyoruz. Bir tane diğeri de şöyle bir deneme yapalım. Karmaşık c'yi tanımladım ve c'ye direkt sanki değer atıyormuşum gibi. İşte 10 artı 5 il şeklinde bir bunu da atama operatörünü yeniden tanımladığımız için string'i sağ taraftaki string'i alıp direkt karmaşık nesnesine atayabiliyor. Bunu bu şekilde yazamayız. Çünkü burada artının toplama ifadesi olduğu için bir hata verici. Bu mecbur string olarak almamız lazım. Onun için bu şekilde string olarak almış oluyorum. Şimdi burada karmaşık üzerinde 4 işlem vardı. Bunlara bakalım. Toplam için mesela işte A artı B olabilir. Yine karmaşık toplam 2 olsun bu da. Bunu da A ile C'yi topladığımızı düşünelim. C'yi farklı bir şekilde elde etmiştik. Karmaşık farkı nasıl yazabiliriz? İşte A eksi B. Karmaşık çarpım A çarpı B. Karmaşık bölüm A bölü B şeklinde gördüğünüz gibi ilkel tür gibi bütün operatörleri tanımlamış olduğumuz bütün operatörleri bu şekilde kullanabiliyoruz. Ve ekrana ben bunları mesela yazalım. İşte A'yı yazıyorum. A. Bu da diğer operatörü tanımladığımızı gösteriyor. Direkt ekrana yazma operatörünü karmaşık nesnesini ekrana gönderebiliyorum. Evet, buradan da B ve C'yi yine B ve C'yi ekrana yazdırıyorum. Toplamı A artı B'yi yani A artı B şeklinde bu toplam demiştik pardon toplam diye direkt gönderebiliyoruz. Evet, bunların ekrana yazılmalarını şimdi şöyle yazalım. Toplam 2 fark çarpım ve bölüm. Dolayısıyla A artı C A fark B A çarpı B ve A bölü B olacak. O zaman bu toplamsa bu toplam 2. Bu fark. Bu da çarpım. Bu da bölüm şeklinde ifade ettik. Bir de eşitliklere bakalım. Onda da şunu yapabiliyoruz aslında. Aynı bir x ilkel türü karşılaştırır gibi. A B'ye eşitse ekrana işte A B'ye eşit şeklinde. Yine hani diğerini karşılaştırmak adına A
eşit değildir C adına, hani şu operatörü de kullandığını göstermek adına ne diyebiliriz? İşte A C'ye eşit değil şeklinde. Tabii burada bunu kontrol edecektir. A ile B eşitse birbirine bu A B'ye eşit ifadesi gelecektir. Evet. Gördüğünüz gibi ilkel tür gibi kullanmamızı olanak sağlayan şeyin adı nedir aslında? Operatörü aşırı yüklemedir. Operatör overloading. Bunu bu şekilde kullanarak gerçekleştirdik. Şimdi bunu bir make dosyasını yazıp evet, atama operatöründe sınıfın alt alanlarını değiştirdiğimiz için şuradaki const'u silmemiz gerekiyor. Tabii ki başlık dosyasında da aynı düzenlemeyi yapmamız gerekir. Bir de şu noktada back bir fonksiyon aslında. Evet, bu ufak hataları düzelttikten sonra klasöre gidelim ve buraya cmd yazarak konsolu açalım. Daha sonra make çağırarak programı çalıştıralım. Evet, mesela 3 artı 4i girelim. B sayısına da 5 artı 2i girelim. Evet, gördüğünüz gibi A 3 artı 4i, B de 5 artı 2i, C 10 artı 5i, çünkü biz burada zaten string olarak vermiştik bunu. 10 artı 5i almış oldu ve A artı B kendi aralarına toplandı. A artı C 10 ile 3 topluyor. 5 ile de 4 topluyor. Bu şekilde A eksi B, A çarpı B, A bölü B ve A C'ye eşit değil sonucu ekrana geliyor. Evet, bu videomuzda C++ dilinde operatör aşırı yükleme, kendi türlerimize nasıl entegre edebiliriz, sınıf için nasıl tanımlarız, bu gösterilmiştir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.